Herkese merhaba. Bugün kaşar peyniri yapacağız. Yapımında maya kullanmayacağız. Sütü sirkeyle dönüştüreceğiz peyniri. Söz hiç uzatmadan hemen başlayalım. 3 litre çiğ sütüm var. Onu ocağa koydum. İlk defa kaşar peyniri yapacaksanız en fazla 1 kilo ile denemek gerekiyor. Çünkü sütün peynire dönüşüp dönüşmemesi biraz sirkeyle alakalı bir durum. Özellikle de ev yapımı sirke kullanacaksanız en fazla 1 litre sütle denenmeli. Baktınız oluyor. İstediğiniz miktarda yapabilirsiniz. Ama söylediğim gibi önce küçük miktarda denemek gerekiyor. Şimdi ocağımın altını yakacağım ve sütün 40-45 arası bir dereceye gelmesini bekleyeceğim. Daha fazla ısınırsa süt kaşar değil, lor peyniri olur. 45 dereceye dayandı. Şimdi sirkeyi ekleyeceğim. Şöyle bir bardak sirke. Karıştıracağım. Oluşmaya başladı hemen. Yavaş yavaş peynirler çoğalıyor içinde. Sirkeyi dökeli 1 dakika falan oldu aşağı yukarı ve içindeki peynir böyle birleşmeye başladı. Bir bütün halinde olmaya başladı. Yavaş yavaş büyüyor. Böyle tek parça haline gelmeye başlıyor. Bu şekilde. Ben de ayırmıyorum hiç kaşıkla müdahale edip. Sanki kartopu yapar gibi böyle yuvarlıyorum sadece. Böyle tek parça halinde oldu. Suyunu bıraktırıyorum iyice. Süt böyle bir renge dönüştü. Bu noktada ocağın altını kapatıyorum. Kalan peynirleri de içinden topluyorum. Çok az bir miktar kaldı zaten. Peyniri çiğ sütten yaptığımız için pastörize etmemiz gerekiyor. Yani mikroplarının kırılması şart. Şöyle bir su aldım. Suyumu ısıtacağım şimdi fakat suyun çok kaynar olmaması gerekiyor. Kaynar olursa peynir içinde eriyor. Çok az bir miktarda peynir kalmış oluyor elinizde. Bu da biraz sinir bozucu olabiliyor. Ocağı açtım. Suyun ısınmasını bekleyeceğim. Isındıktan sonra devam edelim. Suyu 75-80 arası bir dereceye getireceğim. Sıcaklık yükseldikçe 75 oldu. Şimdi içine peynirleri göndereceğim. Peyniri en başta süzgecin içine çıkarırsanız hem suyunu bırakması kolay olur. Hem de böyle süzgece koyması tekrar kolay olur. Şöyle içine bıraktım. Fazla durdurmayacağım içinde. Şöyle. Bir çıkaracağım erimesin diye. Şimdi birazdan bir eldiven takacağım elime ve peyniri sündürmeye başlayacağım. Peyniri siz ilk denemenizde süzgeçle içine atın. Aslında bu şekilde de şöyle de olur, erimiyor ama siz yine de ilk denemenizde süzgeç içinde yapın diye ben süzgeçle gösterdim. Şöyle hemen içinden tekrar çıkardım. Peynirin her yerinin sıcak suyu görmesi gerekiyor mikrobunun kırılması için. Fazla da içinde durdurmuyorum. Şöyle tekrar daldırıyorum. Çıkardım. Derecesine de bakacağım. 75'ten aşağı düşmemesi gerekiyor. Tamamdır, 75'te. Daldıracağım. Çıkaracağım erimesin diye. Her tarafı suya gelsin diye böyle açıyorum arasını. Daldırıyorum.
Peynir suyun içine ilk girince sıcaklık biraz düşüyor. O yüzden 75'in üzerinde olduğundan emin olun sıcaklığın. Fazla da üzerine çıkmasın. Peynir eriyor o noktada da. Pastörize sıcaklığına bakarsanız netten daha net bir şekilde kafanıza oturabilir bu. Şimdi elimle sündürmeye başlayacağım. Şimdi şekil veriyorum şöyle. Elime aldım. Birleştiriyorum. Suyun içine daldırdım. Çıkardım. Çok sıcak. Şu an pürüzlü bir yapısı var gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu yapı kaybolana kadar suyun içine batırıp batırıp çıkaracağız. Öyle fazla uzun bir zaman almıyor. 3-5 dakikada halloluyor. Biraz sıcak şöyle bekletiyorum. Peyniri inceltip suyun içine atıyorum ki her tarafı suya gelsin, mikrobu kırılsın. Şöyle. Çok sıcak olduğu için biraz şöyle soğumasını bekliyorum. Az bir şey. Şöyle sündürüyorum. Tekrar daldırdım. Hala pürüzlü bir yapıda. Yavaş yavaş düzelmeye başlıyor o yapı. İnceltiyorum. Her tarafı suya değsin. Çıkardım. Alt tarafın biraz soğumasını bekliyorum elimi yakmasın diye. Şöyle tekrar sündürüyorum, birleştiriyorum. Yavaş yavaş pürüzsüz olmaya yaklaştı artık. Bu şekilde. Peynirim artık pürüzsüz bir kıvama geldi. Suyun içine daldırıp çıkarırken hep aynı yöne doğru katlıyorum. Bir enine bir boyuna değil, hep boydan katlıyorum. Şöyle yani hep bu şekilde yapıyorum. Hep aynı yönden. Şöyle uzatıyorum tekrar. Böyle sünüyor. Peynirin her tarafı böyle suyu aldı. Artık şekil veriyorum. Bu noktada hemen tuz ilave edebilirsiniz sıcakken. Şimdi hemen bunu süzgece koyacağım suyunu bıraksın diye. Dolaba atacağım süzgeç içinde. Bu şekilde dolapta kurutacağım. Sonra da dilimleyeceğiz ve kaşarı pişireceğiz inşallah. Sonra görüşelim. Peynirim kurudu. Şimdi dilimleyeceğim. Dolapta tabak üzerinde. Bir tabak içinde kurutacaksanız sık sık alt üst etmek gerekiyor. Çünkü alt tarafı kurumayabilir. Peynirlerimi doğradım. Nasıl eridiğini göstermek için şöyle bir ekmeğin arasına alacağım. Bu şekilde. Dilerim daha iyilerini yapar ve tadarsanız. Hoşça kalın.